Guscio Gucci. Garsonluk yaptı, bulaşık yıkadı. Londra'nın en lüks oteli olan Savoy'da en ağır işlerde çalıştı. 16 yaşında çalıştığı otel hayatını değiştirecekti. Ancak o daha bunun farkında değildi. Guscio Gucci, 1881 yılında Floransa'da doğdu. Babası deri eşya üreten ve satan küçük bir esnaftı. Gucci bir süre babasının yanında çalıştı. Babasının yanında çalıştığı senelerde bu işi sevmediğine karar veren Guscio, babasına yanında çalışamayacağını söyledi. Ancak babası onun bu kararını desteklemedi. Gucci doğduğu yerden ve babasının çalıştığı yerden çok genç yaşta ayrıldı. Çünkü o içindeki sesi takip ediyordu. En çok sevdiği işi yapmak istiyordu. Ancak en çok sevdiği işin ne olduğunu henüz bilmiyordu. 16 yaşında evden ayrılmış ve 5 parasız kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Aç kalmamak için en ağır işlerde çalışıyordu. En çalıştığı yer Londra'nın en ünlü otellerinden birisi olan Savoy Otel'di. Otelde bellboy olarak çalışırken önemli bir şeyi fark etti. Taşıdığı çantaları ve kıyafetleri dikkatle inceliyor ve nasıl daha iyi olmaları konusunda zihninde bir sürü şey canlanıyordu. O anda fark etti ki adına moda denilen bir meslekle ilgileniyordu. Hatta oldukça sevmişti. Bir yandan oteldeki işini yapıyor, bir yandan da eşyaların nasıl daha iyi olması gerektiğiyle ilgili zihninde çalışma gerçekleştiriyordu. Otele gelen zenginler ve giydiği kıyafetler de Gucci için ilham kaynağı oluyordu. Savoy Otel'de bir süre çalıştıktan sonra Floransa'ya döndü. Zaten o dönemler 1. Dünya Savaşı'nın başladığı dönemlerdir. İlginçtir ki Floransa'ya döndükten sonra babasının izinden gitmek istiyor. Bu arada modaya olan ilgisi de hiç olmadığı kadar artıyor. Floransa'ya döndükten sonra askere alınır. 1. Dünya Savaşı bitene kadar memleketine dönemez. Savaş bittikten sonra deri ürünleri üreten Frenzy adlı bir fabrikada işe girer. Fabrikanın sahibi Frenzy, genç ve yetenekli olduğunu gördüğü Gucci'yi çok sever. Bildiği tüm şeyleri ona öğretir. Fabrikada çalışırken evlenir. Evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelir. Fabrikada çalıştığı seneler boyunca epey deneyim kazanır. Fabrikadan ayrılır ve 1921 senesinde Floransa'da deri çanta satan bir dükkan açar. Gucci, deri çanta tasarımına yeni bir boyut kazandırmak ister. Onun tek düşüncesi deriye farklı bir anlam vermek ve üretilen diğer ürünlerden daha farklı olmasını sağlamaktır. Gucci, Floransa'da dükkan açtıktan sonra en iyi zanaatkarları işe aldı. Yaptığı ilk tasarım düşündüğünden daha fazla ilgi gördü. Artık Gucci yaptığı tasarımla İtalya'da tanınıyordu. 1951 senesinde İtalya Milano'da 2. şubesini açtı. Bu arada oğullarının da kendi yolundan gitmesini istiyordu ve yetişmeleri için büyük bir emek harcadı. Aldo Gucci, Raffaello Gucci, Enzo Gucci babalarının izinden gitmişlerdi ve oldukça başarılılardı. Guscio Gucci öldükten sonra oğulları onun kurduğu şirketin başına geçtiler ve oldukça başarılı oldular. Öyle ki Londra, Palm Beach, Paris, Beverly Hills ve Tokyo'da Gucci şubesi açtılar. Artık şirket küresel bir marka haline gelmişti ve dünyanın dört bir yanında şubeleri vardı. Ayrıca anlaşmalı oldukları büyük firmalarda Gucci firmasının reklamını çok iyi yaptılar. Gucci şirketi yalnızca kıyafet ve deri üzerine çalışmadı. Aynı zamanda dünyaca ün kazanan Gucci parfümlerini de satmaya başladılar. Guscio Gucci 2 Ocak 1953 yılında İngiltere Sussex'te 72 yaşında öldü. Oğulları ise onun adını yaşatarak büyük bir moda imparatorluğunu devam ettirmeyi başardılar. Bugün dünya genelinde Gucci logosunu ve ismini duymayan yoktur.